Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Uçağımızın kalkış saatini bekliyoruz. Biz 12.30 zannedip biraz erken geldik. O yüzden biraz vaktimiz vardı. Uçağımıza binip Kars'a gitmeyi bekliyoruz. Çoğu zaman sevmeyerek geldiğim bir havaalanı ama mecbur kalıyoruz. Çünkü iç hatlar uçuşlarının çoğu buradan yapılıyor. ...309A. Bayağı kalabalık. Herkes Kars'a gidiyor şu anda. Göstermek istiyorum. Otobüs boş. Şimdiye kadar daha mı geldik? Herhangi Bir rötar vesaire. Biraz kalabalık sadece. Hadi binelim. Birazcık dar bir uçak. Bakalım valizleri nasıl yerleştireceğiz? Koltuk ceplerinde görebilirsiniz. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunur. Bunların ikisi ön bölümde, 4'ü orta bölümde ve ikisi arka bölümde yer alır. Tehlike anında çıkış yönünüzü gösteren ikaz ışıkları kapıların üzerinde ve koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanlarında bulunmaktadır. Kars Havaalanı'na indik. Kars'ta güneşli ve güzel bir öğlen günündeyiz. Saat 3'ü 20 geçiyor aşağı yukarı. Hava çok temiz. Bunun yanında kar yok gördüğünüz gibi. Ama etrafta şehirde kar olduğunu düşünüyoruz. Bakalım. Odamız Kars'ın tam göbeğinde böyle minik bir oda. Bizim otel diye bir otel. Tabii Kars şartlarında çok bir lüks aradığımız yoktu. Zaten bir gece kalacağız. Odamızın manzarası da. Burası Faik Bey Caddesi. Sağ olsun oteldekiler yardımcı oldu. Şimdi biz Çıldıra ve Ani'ye gidemeyeceğimiz için vakit sınırından dolayı şehir merkezinde küçük bir tur atalım istedik. Kars Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Orada 12 Havariler Kilisesi falan varmış. Onları gezeceğiz. Ondan sonra bir yöresel bir yerlerde bir yemek falan yeriz. Sonra da tren için alışverişimizi yapıp otelimize geri döneceğiz. Kars Kalesi'ne doğru yürüyoruz şu anda. Arkamda böyle bir yapı var. Birazdan bunun içine girmeye çalışacağız herhalde. Bilmiyorum girilebiliyor mu? Yukarıya çıkacağız. Burası Gümbet Camii. Kars Kalesi'ne giderken uğramamız gereken yerlerden bir tanesiydi. Şöyle genişten göstereyim. İçerinin akustiği çok güzel ve çok soğuk. Buraya çıkmak inanılmaz yorucu ama çıktığımızda değdi, daha da yukarıya çıkacağız. Arkamda görmüş olduğunuz şehrin mis gibi silüeti. Türbeye de girdik, camiye de girdik pardon. Şimdi Kars Kalesi'nde birazcık daha yukarıya çıkacağız. Daha yukarıdan güneşin batışını görmek istiyoruz çünkü. Nihayet zirveye ulaşabildik. Kars Kalesi'nin en yüksek yerindeyiz şu anda. Burada arkamda bir nehir var. Onun dışında buradan şehrin en uç köşelerini bile görmeniz mümkün. Burada gün batımını izlemek mükemmel. Arkada da şöyle devamı var ama oraya çıkış yok. Aşağı inip bir şeyler yiyeceğiz, gravyer alacağız. Yarınki tren yolculuğumuz için birkaç alışveriş yapacağız ama önce birazcık daha burada gün batımının tadını çıkartacağız. Uzun bir yolculuktan sonra Kars Kalesi'nden geldik. Karnımız da acıktı. Hava bu arada geldiğimizde -1, -2 dereceydi. Şu an -7 dereceye kadar indi. Kars Evleri diye bir yere geldik. Böyle burası otantik, güzel bir yer. Isırgan çorbası sipariş ettim ben. Daha önce hayatımda hiç ısırgan otuyla yememiştim. Şimdi ilk defa tadına bakacağım. Kokusu ekşili köfte diye bir yemek vardı. Kokusu ona benziyor ama bakalım.
Tadı da güzel. Evet, tadı da ona benziyor. Ispanak gibi, pazı gibi. Güzel ama ben sevdim. Çok güzel. Birazdan da söğüş kaz gelecek. Evet. Isırgan otu çorbamızı içtik. Şimdi meşhur Kars kazını tadıyoruz. Biraz sıcak. Gayet başarılı. Gayet güzel. Ben böyle bir yerlere gidip oranın ilk merak ettiğim şey orada ne yemek yendiği. Yemek gurmesi olacak adammışım. Söylemeden geçemeyeceğim. Harika bir ayran yapıyorlar. Mükemmel tadı var. Hayatımda hiç ben normalde açık ayran sevmem. O ekşi tattan dolayı. Fakat mükemmel bir lezzeti var ayranın. Bayıldım ya. Ayran mükemmel. Kars kazı yani bence bununla bu bir kişilik ama bu porsiyon 50 TL. Yani bence 50 TL fazla bir ücret bu tabak için. Ama iki kişi de bence gayet rahatlıkla doyabilir. Çorba artı kaz yerseniz iki kişi rahatlıkla doyar. Günaydın. Oteli terk ettik şimdi. Biraz zor bir geceydi çünkü hem soğuktu hem de çok rahatsız bir yatakta yattık açıkçası. Ama sorun değil. Saat şu an 7.30 falan. Şimdi tren garına doğru gidiyoruz. İnanılmaz soğuk bir hava var şu anda. Kars'ta eksi 10 ila 13 arasında değişiyordur diye düşünüyorum. Sabah hemen otelin karşısındaki marketten ihtiyaçlarımızı da aldık. Şimdi tren garına doğru hareket ediyoruz. Bu arada 7.30'da Kars'ta kimse yaşamıyor şu anda. Sokaklar boş. Gösterebilirim. Burası Kars'ın en işlek caddesi güya. Benim elim çok üşüdü. Şu an kapatıyorum videoyu. Nihayet trenin yanına geldik. Arkamda görmüş olduğunuz tren 2,5 aydır yolculuk yapmak için kovaladığımız Doğu Ekspresi. Şimdi vagonumuzu arıyoruz. 7. vagondayız. Bir tane de konduktör bulursak çok güzel olacak. Trenle yolculuk yapmaya başladığımızda sizlere trenle ilgili daha fazla detay vermeye çalışacağım. Dışarı. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vagonumuz burası. Başladı biraz önce. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle bir gecikme, bir rötar yok. Tam olarak saat 8'de Kars tren garından yola çıktık. Ankara'ya doğru yolculuğumuz başladı. Şu an dışarısı inanılmaz bir güzel bir manzara. Gözün alabildiğine bembeyaz ve yine şanslıyız. En başından beri çok şanslıyız ki güneş çok güzel. Açık bir havada tabii tipi de ya da kar fırtınasında buralar nasıl olur bilmiyorum ama güneş kara vurduğu için şu anda muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Kısaca şundan bahsedeyim. Her kompartmanın sanırım bir konduktörü var. Bizim konduktörümüz de Yusuf abi. Biraz önce tanıştık kendisiyle. Bize tertemiz çarşaflar verdi. Bu konuda tereddütleri olanlar için açık yürekli söyleyebilirim ki çarşaflar çok temiz. Şöyle 2 tane battaniyemiz var. Bunları da onlar verdiler. 2 tane yatağımız var. Bizimki yataklı var. Burada bir tane lavabomuz var. Ama çok don olduğu için sular biraz az akıyor. Böyle bir masamız var burada. Kahvaltı vesaire ıvır zıvır için. Burada buzdolabımız var. Burada da yine abur cuburları koymamız için dolabımız var. Tren sıcak mı? Hemen onu söyleyeyim. O konu hakkında birazcık konuşayım. Biraz önce yanlışlıkla elim şuraya değdi ve yandım. Yani gayet sıcak. Zaten buradan da sıcaklığı her kompartmanın, her odanın içinden kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk durağımız Erzurum. Erzurum'da eğer yakalayabilirsek cağ kebabı yiyeceğiz. Okuduğum yorumlarda trenin gürültülü olup olmadığını soranlar olmuştu. Tren gayet sessiz, minik bir uğultu var ama yani bu şöyle söyleyeyim, otobüs yolculuğu kadar sessiz diyebilirim. Hatta belki otobüslerden birazcık daha sessizdir. Çok fazla sallantı yok. Kısacası beşik gibi. 1-24 saat bizi bekliyor. Kolay gelsin. Biz şu an Doğu Ekspresi'ndeyiz. Saat 12 gibi Erzurum garda olacağız. Ne içeceksin? Kola. Efendim? Yok, pasinleri geçtik şimdi. 2 şiş istiyoruz. Birer şiş yani. Yok. Olur. Evet. Bir tane kola, bir tane şeftalili ice tea istiyorum. Tamam. Kartla mı ödeyeceğiz? Nakit nasıl oluyor? Tamam, kartla ödeyelim o zaman. 543 4402.
02. Enes benim adım. Peki tamam, anlaştık o zaman. Kolay gelsin. Kolay oldu. Ben Erzurum garındayım. Cağ kebabı getirecek adamı bulmaya çalışacağım. İkili üçlü mü? Buldum sonunda. Biraz zor oldu. Kalabalıkta soğumamıştır inşallah. Yok, hadi vagona gidelim. Cağ kebabı yiyeceğiz. 2 tane tekli söyledik. Bir tane kola, bir tane de iced tea söyledik. 24 TL bence gayet uygun. Yani bugün bir Adana kebap yemeye kalkıştığınız zaman İstanbul'da 12 TL'den 24 TL sadece içecekler hariç yiyecekler oluyor. Adamlar böyle kocaman bir çantayla, termal çantayla gelmişler ki bu kalabalığın dağılmış hali. 60-70 tane cağ kebabı vardı. Özellikle esnaf için burası çok iyi çünkü markete giriyoruz, merak etmeyin işte trenden önce açıyoruz falan ya da işte restorana gittiğimiz zaman da herkes bizi diyor işte trene mi geldiniz, bilmem neye mi geldiniz. Evet, şimdi yemek zamanı. Selamlar. Şu anda Sivas taraflarındayız. Akşam olduğu zaman ayrı bir güzel oluyor. Tren Doğu Ekspresi'nde hava kararana kadar dışarıyı izliyorsunuz. Gözünüzü dışarıdan alamıyorsunuz ama hava karardıktan sonra da hiçbir şey bitmiyor. Yarın sabah saat 8 gibi Ankara'da olacağız. Ardından hızlı trenle İstanbul'a geçeceğiz. Tekrar görüşürüz.